Merhaba arkadaşlar, Nagiş TV kanalımıza hoş geldiniz. Asya'nın kalbinde iki komşu, iki düşman ve bir kadim anlaşmazlık, Keşmir. 1947'den bu yana süregelen bu kriz, dünyayı defalarca uçurumun kenarına getirdi. Şimdi 2025 yılında, savaş yeniden kapıda. Hindistan ve Pakistan, aynı topraklardan doğan iki ayrı devlet. Ama aralarındaki anlaşmazlık, 75 yılı aşkın süredir bitmedi. Keşmir yüzünden çıkan bu kriz, bugün nükleer bir savaşa dönüşme riski taşıyor. Peki bu düşmanlık nasıl başladı? Ve bugün neden yeniden alevlendi? Her şey 1947'de Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığıyla başladı. O yıl Hindistan ve Pakistan olarak ikiye bölündüler. Ancak Keşmir bölgesi tartışmalı kaldı. Ve bu da ilk savaşın fitilini ateşledi. 1947, 1965, 1971. Her biri binlerce kişinin ölümüne neden olan savaşlar. 1998'de her iki ülkenin de nükleer silah test etmesiyle bu gerilim çok daha tehlikeli bir hal aldı. Keşmir bölündü. Kontrol hattı, çözülmemiş anlaşmazlığın sürekli bir hatırlatıcısı olan bir yara izi haline geldi. Takip eden 10 yıllar güvensizlik, propaganda ve askeri yığınaklarla damgalandı. 1965'te, savaş yeniden patlak verdi. Keşmir destanında bir başka kanlı bölüm. 1971 savaşı, öncelikle Bangladeş'in kurtuluşu ile ilgili olsa da, Hindistan ve Pakistan arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. Keşmir, merkezi bir sorun, kangren olmuş bir yara olarak kaldı. Her çatışmayla birlikte insan maliyeti arttı. Binlerce kişi öldü. Milyonlarca insan yerinden edildi. Ortak bir gelecek hayali, sonsuz düşmanlık kabusuna dönüştü. 1998. Dünya dehşet içinde izledi. Hindistan nükleer denemeler yaptı. Pakistan da aynısını yaptı. Düşünülemez olan gerçekleşmişti. İki yeminli düşman artık kitle imha silahlarına sahipti. Riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Uluslararası toplum denemeleri kınadı. Yaptırımlar uygulandı. Ama cin şişeden çıkmıştı. Güney Asya nükleer bir parlama noktası haline gelmişti. Milenyumun başlangıcı yeni bir tehdit getirdi. Terörizm. Pakistan içinden faaliyet gösteren militan gruplar, Hindistan topraklarında bir dizi ölümcül saldırı başlattı. 2001'de Hindistan parlamentosu, demokrasinin sembolü, saldırıya uğradı. Hindistan, Pakistan'ı teröristleri barındırmakla suçladı. Dünya nefesini tuttu. Savaş eli kulağındaydı. 2008'de ise Mumbai, korkunç bir terörist saldırı tarafından harap edildi. Yabancılar da dahil olmak üzere 170'ten fazla insan öldürüldü. Dünya yas tuttu. Hindistan adalet istedi. Bu olaylar iki ülkeyi defalarca savaşın eşiğine getirdi. Hindistan, Pakistan'ı teröre destek vermekle suçladı. Pakistan ise bu iddiaları reddetti. Bölüm 6, Su ve Savaş, Indus Nehri bilmecesi. Askeri çatışmaların ötesinde, başka bir savaş şiddetleniyor, Su Savaşı. Her iki ülke içinde bir can damarı olan Indus Nehri, bir çekişme kaynağı haline geldi. Bir zamanlar bir işbirliği modeli olarak selamlanan 1960 Indus Su Antlaşması, baskı altına girdi. İklim değişikliği, nüfus artışı ve baraj inşaatı endişeleri körükledi. Su hırsızlığı ve manipülasyon suçlamaları karşılıklı olarak yapılıyor. Bir zamanlar ortak mirasın sembolü olan Indus, şimdi ilişkiyi rahatsız eden derin güvensizliği yansıtıyor. Bölüm 7, 2025, Tehlikeli bir tırmanış. 23 Nisan 2025. Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 Hindu turist hayatını kaybetti. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan destekli gruplar olduğunu açıkladı. Yanıt gecikmedi. 6 Mayıs'ta Hindistan, Pakistan sınırında Sindoor operasyonunu başlattı. 9 hedef vuruldu.
5 savaş uçağı düşürüldü. Karşılıklı tehditler havada uçuştu. Dünya, iki nükleer gücün uçurumun eşiğinde sallanmasını dehşet içinde izledi. Birleşmiş Milletler, tarafları itidale çağırıyor. ABD, Çin ve Rusya diplomasi için devrede. Ancak iki komşu arasında yükselen tansiyon, dünyayı alarm durumuna geçirmiş durumda. Olası bir nükleer çatışma, milyonlarca insanın yaşamını sona erdirebilir. Uzmanlar, olası bir nükleer savaşta 100 milyondan fazla insanın ölebileceğini söylüyor. Bu coğrafya, savaş değil, umutla anılmayı hak ediyor. Toz duman dağılırken, Keşmir'in ve aslında bölgenin geleceği belirsiz. Derinlere kök salmış düşmanlığa ve güvensizliğe rağmen umut ışıkları var. Çatışmadan bıkmış yeni bir nesil, barış için sesini yükseltiyor. Her iki taraftaki sivil toplum örgütleri, uçurumu kapatmak için yorulmadan çalışıyor. Barışa giden yol zorlu olacak. Muazzam cesaret, empati ve siyasi irade gerektirecek. Ama alternatif, başka bir savaş düşünülemez. Dünya bu çatışmanın 70 yıl daha devam etmesine izin vermemeli. Barış zamanı şimdi. Hindistan ve Pakistan arasındaki çözülmemiş denklem hala ortada. Ama her savaş bir gün barışla bitebilir. Yeter ki silahlardan önce diyalog öne çıksın. Bu videoyu beğendiyseniz, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Barışın sesi ne kadar yükselirse, o kadar güçlenir. Onlarca yıldır süren bu çatışmayı düşünürken, geleceğin değiştirilebileceğini unutmamak çok önemli. Daha iyi bir yarın hayal etmeye cesaret edenlerin, ellerinde bu gücü değiştirme gücü var. Anlayışa çağıran seslerde, köprüler kuran ellerde ve nefrete boyun eğmeyi reddeden kalplerde bu güç yatıyor. Barış mesajını hep birlikte yükseltelim. Çünkü gerçek uyum, ancak birlik ve karşılıklı saygı ile sağlanabilir. Önümüzdeki yol zorlu, ama sarsılmaz bir azim ve ortak çabayla barışçıl bir çözüm sadece mümkün değil, aynı zamanda bir zorunluluk. Barış ve umut mesajını yaymamıza yardımcı olun. Birlikte bir fark yaratabiliriz.